Merhaba değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir erkeğin sizden başkasını görmemesi için yapmanız gereken 4 şeyi analiz edeceğim. Bu yapacağınız şeyler aslında erkeği sağlıklı bir şekilde yönlendirmenizi ve tek taraflı bir gayrete girmemenizi de sağlayacağı için çok önemli olacaktır arkadaşlar. Maddelerin hepsi birlikte yapıldığında etkili olacağı için tüm maddeleri izlemeden kesinlikle bir çıkarım yapmayın. Geçelim maddelerimize. Birinci maddemiz, erkekler sizin diğer kadınlardan farklı olduğunuzu ve kendinize has özelliklerinizi gördükleri zaman sizden başkasını göremez olurlar. Değerli arkadaşlarım, işte bu yüzden erkekler tek gecelik ilişki yaşadıkları kadınları değersiz ve ciddi düşünmeye değer olmayan kadınlar olarak görüyorlar. Günümüzde kadınların birçoğu ilk tanışma aşamasında bile cinsellikle erkeği etkilemek gibi yöntemlerle kendilerini ne kadar değersiz gösterdiklerini yaşadıkları ilişkinin ilk sabahında anlıyorlar. Bu yüzden erkekler kolay ulaşabildikleri kadınlarla günlük ilişkiler yaşamayı tercih ederken ciddi düşünmeye sıra geldiği zaman da kişiliğinden emin oldukları kolay olmayan kadınları tercih ediyorlar. Değerli kadınlar, kendinizi bir erkeğe nasıl tanıtıyorsanız erkeğin hayalleri de o şekilde canlanıyor. Cinselliğiyle erkeği etkilemeye çalışan kadın sadece erkeğin cinsel fantazilerini süslerken kişiliğiyle kendini tanıtan kadınsa bir eş adayına dönüşüyor. Çünkü erkekler sadece cinsel fantazi boyutunda hayaller kurdukları bir kadınla hayallerini yaşadıklarında artık yaşayacakları bir şey de kalmadığı için farklı bir arayışa girebiliyorlar. Ama kişiliğiyle kendini merak ettiren kadınlarla geçici hevesler yaşamadıkları için bu onları daha vazgeçilmez yapıyor. Bu yüzden seksapalite ya da cinsellikle değil, kişiliğiniz ve diğer kadınlardan farkınızla erkeğe yaklaşırsanız bu sizi büyüleyici yapacaktır. İkinci maddeye geçmek istiyorum. Bir erkeğin sizden başkasını görmemesi için, sizi tanıma gayretine girmesi için ona alan bırakmalısınız arkadaşlar. Erkeğe alan bırakmak aslında ona yapması gerekenleri sürekli söylememek ve ilişkinizdeki gizemi korumak demektir. İlişkilerinize bir bakın arkadaşlar. Erkeğe yapması gerekenleri sürekli söylediğinizde aslında kendini daha da kapatıp size karşı ego yapmaya başladığını göreceksiniz. Evet, erkeklerin doğası savaşarak kazanmak üzerine baskın olduğu için onunla savaş ederseniz otomatik olarak size meydan okuyacağı duygularını harekete geçirmiş olursunuz. Bu yüzden sürekli eleştiri yaparak aslında onu kabullenmediğinizi ve yetersiz bulduğunuzu ona anlatmış oluyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, onunla güç savaşına girmek yerine bulunduğu halini gözlemlemeyi seçmelisiniz. Siz onu gözlemleyip alma verme dengesini koruduğunuzda size karşı direnç oluşturmaktan vazgeçecek ve daha fazla sizi tanımaya çalışacaktır. Bu yüzden daha ilişki başlar başlamaz ona her şeyi anlatması için baskı yapmayın ya da hakkınızdaki tüm detayları anlatmayın. Sizi sürekli merak etmesi için onu teşvik etmeniz yerinde olacaktır. Diyelim ki arkadaşlarıyla bir yere gitti. Her dakika ne yaptığını merak ederseniz, hatta ona güvenmediğinizi belli edecek şekilde fotoğraf atmasını söylerseniz ya da sırf arkadaşlarıyla gitmesine engel olmak için soğuk davranma hatasına girerseniz artık sizi merak etmeyecektir. Değerli arkadaşlarım, özellikle ilişkinin ilk zamanlarında aşırı ilgi görmek istemeniz başlangıçta erkeğe heyecan verici gözükse de ileriki süreçte onda bıkkınlık oluşturacak ve ben telefonda konuşmayı çok sevmiyorum, mesaj atmak bana göre değil gibi bahanelerle erkeğin uzaklaştığını da gözlemleyeceksiniz. Bu yüzden arama, mesajlaşma ve buluşmaları daha çok talep eden tarafın erkek olmasını sağlarsanız zamanla sizden başkasını göremez hale gelebilecektir. Tabii ki bunu yaparken erkek bir şeyler yapsın da siz hiçbir şey yapmayın demiyorum. Dengeyi sağlayamadığınız durumda niye her şeyi ben yapıyorum diyerek sizden ya uzaklaşır ya da sizi aşık edene kadar uğraşıp ona yaptıklarınızı sizden çıkarmaya çalışabilir. Bu yüzden bu süreçte onun olumlu yönlerini takdir etmelisiniz arkadaşlar. Eğer olumsuz yönleriyle karşılaşırsanız da hatasını kabul ettirene kadar uğraşmak yerine bunu düzeltmesi için teşvik etmelisiniz. Bu şekilde davrandığınızda zorlayıcı olmadığınızdan ve onu değiştirmeye çalışmadığınızdan dolayı size daha çok yaklaşacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Kadın arkadaşların geneli ağır eleştiri yaptıklarını ya da zorla bir şey kabul ettirmeye çalıştıklarını fark edemediklerinden dolayı erkeklerden büyük tepkiler görebiliyorlar. Bu yüzden erkek onu hatalarıyla da sevdiğinizi gördüğü zaman size karşı duygularını açmaya ya da sizi benimsemeye başlayacaktır arkadaşlar.
Geçelim 3. maddemize. Erkekler ne istediğini bilen fakat yeri geldiğinde de rest çekebilen kadınları gördükleri zaman diğer kadınları görmez olurlar. Değerli arkadaşlarım, bu konunun ayrıntıları çok önemli. Çünkü çok yanlış bir şekilde biliniyor. Özellikle birçok kadın ilişkiye başlar başlamaz erkeğin ciddiyetini ölçmek için sürekli sorular sorduğu için karşısındaki erkek de otomatik olarak şunu düşünüyor: bu kadın evlenme meraklısı demek ki. Her tanıştığı erkekle başlangıçta evlilik düşünüyor düşüncesine girecektir. Bazı arkadaşlar da erkek kendisini yanlış anlamasın diye beni yanlış anlamanı istemem ama diyerek kendilerini sürekli açıklamaya çalışıyorlar. Bu tür davranışlar daha başlangıçtan itibaren arkadaşlar aslında ne kadar istekli olduğunuzu da ona göstereceği için onu tanıma niyetinde olduğunuza dair işaretler göndermeniz ne istediğini bilen bir kadın olduğunuzu gösterecektir. Ne istediğini bilmek demek ilişkiye ciddi başlamıyorsan konuşmayı o zaman keselim demek değildir arkadaşlar. Burası çok önemli. Aksine erkeği tanımaya çalıştığınızı ama fikrinizin de değişebileceğini bilmesi çok önemlidir. Tabii ki bunları yaparken de başlangıç aşamasında ona hatalarını tek tek sayıp da sen şunları yaptın ve hepsini biliyorum, ben aptal bir kadın değilim, gözüm üzerinde demeniz de erkeği kontrol eden baskıcı bir kadın görüntüsü çizmenize neden olacaktır arkadaşlar. Söylediğim hataları yapmak yerine erkek size karşı biz birbirimizi tanıyoruz ama şimdi neyiz sorusunu sorduğu bir kadın olmanız sizi değerli yapacaktır. Yoksa sürekli olarak tabiri caizse erkeğin ağzının içine bakar pozisyonda olmanız size hiçbir şey katmadığı gibi tamamıyla değersiz gözükmenize neden olacaktır. Bunun haricinde de değerli gözükmek için erkeği sürekli aşağılamak sadece erkeğin egosunu zedeleyecek ve size karşı intikamcı bir davranış sergilemesine neden olacaktır arkadaşlar. Tüm bu saydığım nedenlerden dolayı aşırılıklardan uzak durmak ve erkek haddini aştığında da ona gereken cevabı verebilmek çok önemlidir. Geçelim 4. maddemize. Bir erkeğin sizden başkasını görmemesi için ona koşulsuz şartsız güvendiğinizi bilmesi gerekiyor. Bir erkeğe yetersizlik aşılayacak şekilde sürekli küçük hatalarını düzeltmesi için baskı yaparsanız kendini ispat etmek için yaptıklarının normal olduğunu söylemeye ve size direnç göstermeye başlayacaktır arkadaşlar. Bu yüzden onu genel olarak yeterli bulduğunuzu ve ona güvendiğinizi bilmesi sizden bir şeyleri saklamadan hareket etmesini de destekleyecektir. Sürekli yargılanan ve beğenilmeyen erkek zamanla kadına karşı daha saldırgan ve manipülatif hareket etmeye başlıyor. Hatta kadının kızdığı şeyleri özellikle yaparak kadına karşı güç gösterisi yapıyor. Böylece kendini korumaya almış oluyor arkadaşlar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gözünüzün sürekli onda olduğunu ve her hatasını bir dedektif gibi bulmaya çalıştığınızı göstermemelisiniz. Bu şekilde davrandığınızda sizi sevgilisi olarak değil, açığını arayan bir düşman gibi görecek ve düşmanca davranışlar sergilemeye başlayacaktır. Bu yüzden ilişkilerde akıllı kadınlar nasıl davranır adlı videomda söylediğim gibi akıllı bir kadın erkeğe güvenmediğini dile getirmez diye anlatmıştım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da güvenmediğimizi söyleyemeyeceksek niye ilişki yaşıyoruz diye yazmışlardı. Ben de onlara cevaben diyorum ki madem güvenmiyorsunuz o ilişkide niye devam ediyorsunuz? Değerli arkadaşlar, bazen küçük uyarılarınızı tekrarlıyor diye erkeğe sizi aldatmış muamelesi yaparsanız ve ortalığı ayağa kaldırırsanız zamanla duygularını da sizden gizleyecek ve hiçbir konuda yorum yapmamaya başlayacaktır. Sonra da benimle bir şey paylaşmıyor diye muhtemelen ona söyleneceksiniz. Bu yüzden ona güvendiğinizi ve yeterli bulduğunuzu ifade eder tarzda davranışlarınızı ön planda tutarsanız size olan bağlılığı gün geçtikçe artacak ve gözü sizden başkasını görmemeye başlayacaktır. Az önce de söylediğim gibi ne yaparsa yapsın ona güvenin anlamında bunu söylemiyorum. Küçük konuları bahane ederek ona güvenmediğinizi söylemek yerine bu durumu zamanla aşması için onu desteklemek faydanıza olacaktır. Bu söylediğim 4 davranışa dikkat ederseniz ve bu hatalardan uzak durursanız sağlıklı bir ilişki potansiyelinde olan erkek sizden başkasını göremez hale gelecektir arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Beni Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.